üretimler ve dirençli kentlerden sorumlu Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ayşe Ünlüce mesaj göndermişler. Katılamayacaklarını bildirmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Mesajlarını göndermişler. Çok teşekkür ediyoruz. Gittim böcek göndermişler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. CHP Yağcı Sayın Gamze Taşçıer göndermişler. Çok teşekkür ediyoruz. Ve CHP Aydın Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Yıldız mesajlarını göndermişler ve selamlarını iletmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Akiler Ar-Ge Danışman Şefi Hatice Nur Ege aramızdalar. Sağlıklı yaşam ve Ege diyeti konusunda konuşmaları olacak. Alper Kurnaz, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı aramızda. Tolgahan Kabak aramızda, akademisyen şef. Sayın Umut Şimşek aramızda. Yiyecek içecek öğretmenimiz Sayın Dürüye Gönen Kaya aramızda. Ve Ahmet Güzel Yağdöken aramızda, şef ve gurme. Çiğ Restoran'ın kurucusu Şef aramızda. Ve Rasyonel Mutfak'tan Şef Uğur Gömeç aramızda. İsimlerimizin güzide temsilcileri. Duygu ve düşüncelerini almak üzere Belediye Başkanım Sayın Hatice Gençel'i kürsüye davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla. Sevgili konuklarım, sayın milletvekillerim, sayın belediye başkanlarım, sayın STK temsilcilerim, bizi bugün yalnız bırakmayan Akköylü, Didimli, Akgeriköylü, Balatlı, Batmanlı, hemşerilerim, sevgili ailem, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ilk kez Ege Festivalimize hepiniz tekrar hoş geldiniz. Yıllarca açlığımızı doyurmak ve en ucuz şekilde beslenme üzerine kurulu günlük ritüelimiz olan yemek yapmak ve yemeği artık festival olarak düzenlemeye, bu konunun çok da sağlığımız ve geleceğimiz için önemli olduğunu göstermek amacıyla Didim'in Akköy'ünün merkezinde festival yapıyoruz. Bununla ilgili verdiğiniz katkılardan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Milletvekilim, kıymetli belediye başkanlarım, protokol üyeleri ve çok kıymetli konuklar. Şimdi festivalimizin sıralı, enerjik ve bilgilendirici eğitim seminerlerine geçiyoruz. Ve sağlıklı yaşam ve Ege diyeti konusunda bilgi verecek olan diyetisyen Sayın Hatice Nur Ege'yi huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla. Merhaba Belediye Başkanımız Hatice Hanım'a. Buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü buraya beni davet ettiği için çok mutluyum. Bu festivale gerçekten eşittir beni koyabilirsiniz. Öncelikle gelen vekillerime, başkanlarıma, başkan yardımcılarına buradan tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Öncelikle beni aranızda tanıyanlar vardır ama ben böyle kısaca bir Allah razı olsun hepinizin ellerinden öpüyorum. Beni aranızda tanıyanlar vardır ama ben kısaca öykümü bahsetmek istiyorum sizlere. Ben 30 hanelik bir köyde dünyaya geldim. Tütün tarlasında dünyaya geldim. Annem babam tütün tarlasında der kızım seni dünyaya getirdik. Bütün çocukluğum bir elimde salçalı ekmek, bir elimde soğanla geçti. Daha sonra çok ufak bir köy, 30 hanelik bir köy. Bakkal yok, market yok, otobüs gelmiyor köyümüze. Daha sonra o köyde ilkokulumu, ortaokulumu okudum. Daha sonra lisem için Yatılı Lise'ye gittim, devlet lisesine gittim. Tabii bu dönemlerde ağır bir kekemeydim. Hiç konuşamayan, masaya vurarak konuşabilen
ağır bir kökemeydim. Üniversiteyi kazandım, okumak istiyorum. Bir kız çocuğu. Maalesef hala ufak yerlerde kız çocuklarını okutmada biraz zorluk çekiliyor. O zamanlar da üniversiteyi kazandım. Baba dedim, beni okut, ben okumak istiyorum. Bugün de babamla birlikte geldim. Kendisi burada, Hüseyin. Sonra bizim orada da ufacık bir kahve olur. Kahveye giderler. Babama da demişler ki, Hüseyin sen kızı okutma, biz sana gel şuradan köşe bir tarla alalım. Köşe tarla değerlenir, kız değerlenmez. Babam da caymaya meyilli. Gidiyor geliyor, ben seni okutmayacağım, tarla alacağım. Baba ne olur beni okut. Ya diyor sen kekemesin diyor, senden ne olacak diyor. Daha sonra üniversiteyi yüksek şerefle bitirdim. Zorla ikna ettik. Babam işte gönderdi, okuttu. İlk ofisimi Sarıhanlı'ya açtıktan sonra şu an Manisa merkezde hizmet veriyorum ama online diyetle birlikte şu an tüm dünyaya hizmet veriyorum. Aynı zamanda başkanım dünyanın en çok takip ettiği diyetisyenim. Çok teşekkür ediyorum. 2 milyon kitlemiz oldu Instagram'da. Tabii kekemeliğim nasıl geçti? Öncelikle çok inandım. Bu kadar okuma isteğimin olması, Rabbim dedim bir gün dilimi açacak. Üniversiteden mezun oldum. Babam ofis açmıyor. Abim ofis açtı. Abim de bir genç girişimci başkanım. İlk ofisimde ilk danışanım içeriye girecek. O da akrabamız. Rezil, yani konuşamıyorum, kekemeyim. Rabbim dedim, senden tek bir isteğim var dedim. Okudum, çabaladım dedim. Dilimi aç dedim. Tam bundan 5 yıl önce dilim açıldı. Şimdi susmak bilmiyorum. Annem büyüttü bizi. Hatice kızım şöyle yap, Hatice kızım el evine gidersin, şu işi de öğren. Hatice kızım yüzümüze eğme. Bütün işi öğretti bana. Bütün otları bilirim. Beni şöyle salın çayıra, mevraya, her şeyi sayarım size. Babaannem küçüklüğümden, tohumdan ekmeği yetiştirmeyi öğretti. Hatta başkanım sabah fideleri dikip geldik. 7'de uyandık, dikip geldik. Çünkü bahçe hazırlanması gerekliydi. O yüzden ben dedim ki Ege bölgemizi tanıtacağım dedim. Bütün her yerde Ege bölgesinin otlarını, Ege bölgesinin şifasını ve havasını duyuyorum. Sadece diyetisyen değilim. Sadece anlatmıyorum ve kendim de yaşıyorum. Ben diyorum ki diyet anlamında, beslenme hakkında konuşan herkes tohumdan gelmeli. Toprağı iyi bilmeli. Çünkü çiftçinin hali bir tek çiftçi anlar. Ben gidiyorum bütün televizyonlara da, çekimlere de bana nerelisin diye sorduklarında köylüyüm diyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben dedim ki ben kendimi milletime adadım. Ben kendimi bu işe adadım. Zorluklarla okuduğum eğitim hayatımda önce aileme, sonra vatanıma, milletime faydalı bir evlat olmadan bırakmayacağım dedim. Söz verenlerin olduğu şehir. O yüzden biz çok kıymetliyiz. Ben her yer yemekleri, sosyetik pişirmeleri getirdik. Ben diyorum ki Anadolu insanı zamanında çalıştı, hareketli oldu ve doğal beslendi. Bakın burası tam cenneti. Zeytin altın, zeytinyağı altın suyu. Zeytinin bir tanesi 5 kalori, içeriği lifle dolu. Ben bütün danışanlarıma, kronik hastalığı olan herkesi tedavi ettiğim besin zeytin ve zeytinyağı. Kendim her sabah neneciğimle birlikte yarım fincan zeytinyağı içerim ve danışanlarıma da her sabah için derim. Damarları açar. Kalp krizi geçirme riskini %60 düşürür. Her sabah için. Hiçbir zarar görmezsiniz. Şekeri düşürür. Eklem ağrılarına çok iyi gelir. Aynı zamanda bakın diyabet, şu an obezite o kadar çok arttı ki. Şu an Türkiye'de %70 obez. 3 kişiden ikisi obez.
Lütfen. Bizim vatanımızın, milletimizin güzel insanı nelerle savaştı? Obeziteyle mi savaşamayacak? Biz bu kiloyu vereceğiz sağlığımız için. Bakın, diyete küsmeyeceğiz. Buradan tüm diyet yorgunlarına sesleniyorum. Deneyip başarısız olanlara sesleniyorum. Hem masrafsız, hem stressiz, hem aç kalmadan hızlı kilo vermek isteyenler. Zeytinyağı, zeytin, ceviz, otlarımız, yeşilliklerimiz soframızdan eksik olmayacak. Soğan, sarımsak girmeyen eve doktor girer. Ben bunu her zaman söyledim. Bakın, ben soğan sarımsaksız sofraya oturmadım. Bir Ege kızıyım. Ve Ege'nin otlarının da özellikle sizin en çok aşina olduğunuz Şefkati Bostan. Sizin yörenizde başkanım, en yetişen, en verimli Şefkati Bostan Akköy'de. Burada, Didim'de, elinizin altında. Böbreğinde kum mu döküyorsun? Taş mı var böbreğinde? Bak, ilaç alacağına o Şevketi Bostan köküyle birlikte, yapraklarıyla tam bir taş dökücü. Eskiden bu kadar hastalıkları duyar mıydık? Birçok hastalık duyuyoruz artık modern hayatta. Kanser %70 arttı, otizm %70 arttı. Neden? Yediklerimiz bizi hasta ediyor. Biz akıllı bir milletiz. Ama yemek yerken aklımızı kullanmıyoruz. Hocam diyorlar şimdi bana, hocam diyor, yiyen de ölüyor, yemeyen de ölüyor. Bak diyorum, öyle demeyeceksin. Çünkü bu işin yaşlılığı da var. Şimdi gençken iyi. Ama bir yaşlandın mı, değil mi amcam? O zaman işte iş işten geçiyor. Artık yaşlansan bile kimseye muhtaç olmak istemiyorsun. İyi yaşlanma, mükemmel yaşlanma. Hepimiz sağlık okuryazarı olmalıyız. Ne demişler? Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Başkanım çalışıyor bak, köyümüzü ne hale getirdi, değil mi? O yüzden bakacağız. Kendimize de bakacağız. Hepimiz sağlık okuryazarı olacağız. Herkes kendinin doktoru olacak. Kendini ihmal etmeyecek. Bakın, diyete başlarken ilk yapmanız gereken şey kan değerlerine baktırmak. Nasıl arabanın yağına, suyuna, benzinine bakıyorsanız diyete başlamadan önce de kan değerlerine baktıracaksınız. Hanımlar, D vitamini düşükse, kansızlık varsa, B12 düşükse, folik asit düşükse, magnezyum düşükse, isterseniz tek öğün yapın, yine de kilo veremezsiniz. Çünkü araba yağına, suyuna bakmadan olur mu? Olmaz. Beden de öyle. Kan değerleri çok önemli. Kan değerlerine baktıracağız. Akşam yemeğini geçe bırakıyoruz. Akşam yemeğini olabildiğince erken tüketeceğiz. Akşam yemeğini yediğimiz saat o yemeğin bize yağ mı, enerji mi olacağını belirler. Bakın, kahvaltı problem değil. Kahvaltıda zeytin, zeytinyağı, yeşillik, yumurtanızı, mevsim yeşilliklerinizi tüketin. Zaten mevsiminde olan hiçbir şey kilo aldırmayacak bize. Bize yapı olan besinler, endüstriyel besinler kilo aldırdı. Bunu artık saklamayalım. Endüstriyel gıda ve hastalık ilişkisi çok açık. O yüzden ne kadar doğal beslenirsem benim için o kadar iyi diyorum. Şimdi vitaminlerimize baktırdık. Suyumuzu ihmal etmeyeceğiz. Özellikle kilo vermek istiyorsak 20 kilo başına 1 litre su içeceğiz. 80 kiloysam 4 litre, 60 kiloysam 3 litre suyumu içeceğim. Akşam yemeğini biraz geçe bıraktığımızda işte o zaman bir 5 kilo, 10 kilo devamını alamıyoruz ve zamanla hastalıklar kapımızı çalıyor. Her sabah diyorum ki kahvaltıda ben 20-25 tane zeytin tüketiyorum. Bakın, tanesi 5 kalori. Korkmayın. Kim bizi korkuttu ya? Senelerce bakın, bu vebali alanlar öbür dünyada hakkını veremeyecekler. Bizim senelerce halkımızı beyni çalışmasın diye yağsız bıraktırdılar. Zeytinyağı şifadır. Motor yağsız çalışır mı başkanım? O zaman insan beyni de çalışmaz. Her sabah zeytinyağı için zeytininizi yiyin. Muhakkak diyorum, sebzenizi sofranızdan eksik etmeyin. Bakın, biz
Köydeydik, fakir bir aileydik. Bayramdan bayrama et yerdik biz. Şimdi her gün et yiyorlar. Protein diyeti. Ya otlar kadar var mı iyi bir protein? Ben hayatım boyunca spor yapmadım. Bakın ama kaslı bir vücudum var. Neden? Sağ olsun babam beni erkek gibi yetiştirdi. Kasa tak kızım, pulluk tak kızım. Her işi öğretti. El evine gidersin bilmiyor demesinler diye. Her şeyi öğretti sağ olsun. Oradan da gülüyor. Babamla birlikte geldim. Beni diyor. Çocuklarımızı okutacağız. Özellikle kız çocuklarımız okuyacak. Meslek sahibi olacak. Ben diyorum ki şöyle bir açıklama yaptım. Açık havanın ve besinlerin bize verdiği şifa bambaşka. Açık havada yürüyüş yapmak vücudumuza yapabileceğimiz en güzel iyilik. Açık havada yürüyüş yapın dedim. Ağır spor yapmayın dedim. Aşırı spor yapmayın dedim. Kalbi yormaya gerek yok. Bir tane var. Başka yok kalpte. O yüzden yürüyüş herkes için en iyi spordur. Otlarımız, özellikle biz karaindibayı çok veriyorum. Karaciğer yağı için birebir. Sindirimi destekler, şişkinliğe çok iyi gelir. Tümör tedavisinde şu an birçok çalışma kanıtlamış durumda. Siz bunun içindesiniz, cennettesiniz ya. Gerçekten şu Ege bölgesinde çıkan otlar endemik bitkiler. Yok, bunların eşi benzeri yok. Bu havanın, bu suyun verdiği bir nimet. Muhakkak hepiniz ot yemeklerini yiyorsunuzdur. Benim üniversitede Güneydoğulu sınıf arkadaşlarım derdi ki bana, Hatice derdi başkanım, siz ot çok yiyorsunuz derdi. Şimdi o arkadaşımla yan yana geliyoruz, aramızda 10 yaş fark vardır. Daha yaşlı gösteriyorum. Çünkü çok et yemek cildi hızlı kırıştırıyor ve aynı zamanda kanseri tetikliyor. Çok fazla tüketmek. Ya bu kadar sık değil. Tamam, kuzu eti yeriz, balık yeriz, iyidir. Ama balığı da kızartmayacağız. Mısır unlamayacağız. Canınız çekmesin. Şöyle fırında, ızgarada yapıvereceğiz. Bol zeytinyağı da tüketeceğiz. Yine lor peynirimiz olur kahvaltımızda. Yani benim diyorum ki bakın, zayıflamak için sosyetik besinlere ihtiyacımız yok. Her şeye zeytinyağı koyun. Zeytinyağından korkmayın. Zeytinden korkmayın. Muhakkak. Ve açık havada şöyle 30 dakika yürüyüş yaparsanız, akşam yemeğinde 5'te kapatırsanız hiçbir kilo fazlalığınız kalmaz. İstediğiniz bölgeden kolayca kilo verebilirsiniz. Zaten tarlada çalışan, terleyen, güneşin alnında olunca spora mı ihtiyaç olur? Hepimizin bir ayağı toprağa basacak. Toprağa basmamak vücuda elektron yükler. Elektron yükler ne olur? Bütün hastalıklara kapı açar. Hastalıklar gelir. Sonra benim niye karaciğerim yağlı? Niye saçım dökülüyor? Niye tiroidlerim bozuldu? Niye ben insülin direnci oldum? Niye şeker hastası oldum? Hepsi beslenme. Ne yersek oyuz. Yediğimiz her şey cildimize, dış görünüşümüze, sağlığımızı etkilemekte. Hemen buradan bir açıklama yapın. Türkiye'nin en obezili sizce hangisi? En obezil. Didim değil. Didim olamaz. Başkanım bu kadar otun içinde olamayız yani. Bir tahmin alabilir miyim? İstanbul. En obezil. İstanbul. Değil. Adana. Yani başkanım gece 2'de 3'te yemeğe gidiyorlar. Çok et tüketimi. Yani buradan Didim'den ve en uzun yaşayan insanın da Aydın'da, Nazilli'de olduğuna göre demek ki otlar, zeytinyağı, zeytin bir şifa. Bu kadar şifanın içindeyken Rabbime bir şükür, ben hep diyorum ki iyi ki bu kadar yoklukta ve küçücük bir köydeydim. Ege'nin topraklarında dünyaya geldim. Yemeği var, tarla büyüdüm. Biz her gün aynı yemeği yeriz Ramazan'da. Tarhana, ot, yoğurt, zeytin, bunu yeriz. O yüzden bakın, hiç kafanızı karıştırmayın. Birçok bilgi olabilir. Siz burada cennetteyken zeytinyağından korkmayın. İşlenmiş ürünlerden, pakete girmiş ürünlerden korkun. Pakete girmişse bilin ki sağlığını değil cebini düşünüyor.
Sebze muhakkak haftada 3 akşam tüketin. Çok çiğneyin. Lokmasını saymayan ömrünün geri kalanını sayar. Ot yemiyoruz demeyeceğiz. Otları yemeğini yapacağız, yiyeceğiz. Zaten gerçek besin yediğinizde o besin hücreye ulaşır ve acıkmazsınız da susamazsınız. Gerçek besin doyurur. Yedikleriniz gerçek besin mi? Biz çok şanslıyız. Ben diyorum başkanım, şehirde oturan en zengin benim rahat edemez. Gelsin. Edemez. Çünkü ben yetiştirdiğimi, ektiğimi yiyorum ve güzel hava alıyorum. Yani burada yaşayan cennette yaşıyor. Buranın havası yok. Ben buraya geldim, köyüme gelmiş gibi hissettim. Çok güzel havanız var. Ben aynı bu kadar yemyeşil, inanın köyümden sonra burayı gördüm. Çok güzel. İnşallah daha da gelişir, tanınır. İnşallah birçok kişi gelir elimizde. Bakın, sağlığın temeli bizim elimizde. Sağlığımıza iyi bakacağız. Özellikle hanımlar kan ilaçlarını kullanmayı unutuyorlar. Unutmayacağız. Düzenli kullanacağız. Yanında C vitamini kullanacağız. Düzenli bir 6 ayda bir, senede bir defa tarihlerimize baktıracağız. Hepimiz kendimizin doktoru olacağız. Kitabımda her şeyi tek tek kaleme aldım. Ve özellikle Anadolu mutfağımızda baharatlarımız baş tacı. Baharatlarımızı yedik. Yemekten sonra karnı davul gibi şişen oluyor mu aranızda? Oluyor değil mi? Şöyle pantolon düğmesi patlayacak. Ceketi açıyor. Olmuyor. Pantolonu açacak artık değil mi? Demek ki çok yüklendik. Çünkü bedenin de artık orada bir dur demesi gerekli. Şimdi hemen yemekten sonra böyle bir şişkinlik hissedersek, bakın bunu yapın, şişkinliği inmeyen beni bulsun. Bir tane bardağın içine bir çay kaşığı toz zerdeçal, hem antikanserojendir. Bir çay kaşığı toz zencefil, yarım limonun suyu, içine bunun bir bardak sıcak su. Karıştır, içiver bunu. Şişkinliğin bir saate inecektir, iyi gelecektir. Ama tabii her gün yiyip de bunu içmeyin. Yani siz gene yememeye bakın, dikkat edin. Ama hem zayıflatır, hem iştah keser, hem de şişkinliğe çok iyi gelecektir. Sadece zerdeçalı kan sulandırıcı kullananlar kullanmasın. Geri kalan herkes kullanabilir. Ama tekrardan beni davet ettiği için ben hep söylüyorum, ben bu yola baş koydum. Ben şunu söylüyorum, obezite hiçbir şekilde hepimize iyi gelmeyecek. Eğer obeziteyi aşarsak hepimiz daha sağlıklı, daha umutlu, daha zinde bir gelecek olacak. O yüzden çocuklarımız için, geleceğimiz için, sağlığımız için biz her zaman doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Ben de her gittiğim yerde Ege bölgesini temsil etmekten onur ve gurur duyuyorum. Ege bölgemize aşığım, soyadım da Ege. Ya Rabbim demiş yani değil mi? Hatice Hanım Ege. Rabbim zaten karar vermiş. Bize de anlatmak düştü. Bize de nasip etti. Siz de geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hepinize buradan teşekkür ediyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Daha mutlu, daha umutlu bir millet için ben bu yola baş koydum. Ben kendimi bu yola adadım. Çok teşekkür ediyorum.